Değerli takipçilerim, dünyanın nefis yemeklerine hoş geldiniz. Bugünkü tarifim için yoğurma kabına bir tatlı kaşığı tuz, 3 su bardağı su ekliyorum ve 7 su bardağı un kullanacağım. Ben toplam 7 su bardağı un kullandım. Undan una farklılık gösterebilir. Unu kullanırken dikkatli olmakta fayda vardır. Unların hepsini aynı anda eklemedim. Aşama aşama ekleyerek hamuru iyice yoğuruyorum. Her zaman hamur ne kadar güzel yoğrulursa sonuçta o kadar güzel olur. Onun için hamuru yoğururken mutlaka güzel bir şekilde yoğurmak gerekiyor. Ve hamuru yoğurdum. Ele yapışmayan, kıvamı da bu şekilde güzel bir hamur oldu. Şimdi kapağını kapatıp iç malzemesini hazırlayacağım. İç malzemesi için yarım fincan sıvı yağı tavanın içine aldım. Ve 2 adet yemeklik doğradığım soğan ekliyorum. Toz biber, karabiber ve tuz ekliyorum. Baharat çeşitlerini damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Ve şimdi soğanı biraz kavuracağım. Soğan iç malzemelerde, pırasada, ıspanakta, patateste çok güzel bir lezzet veriyor. Soğanı kavurdum. Doğramış olduğum 1 kilo ıspanağı elimle eziyorum. Şöyle diriliği geçecek kadar eziyorum. Bu şekilde kavrulmuş kadar oluyor ve daha lezzetli oluyor. Püf noktaları kaçırmamak için videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi kavurduğum soğanı üzerine ekliyorum ve soğanla beraber biraz karıştıracağım. Hamuru tahtanın üzerine aldım. Şimdi bezelere ayıracağım. Şöyle 2 parçaya ayırdım. Daha kolay bezelere ayırayım diye. Bu arada eğer videomu beğenirseniz lütfen beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer halen kanalıma abone değilseniz videomla ilgili görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videolarımı hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Parçalara ayırdım hamuru bu şekilde beze haline getiriyorum. Ve hepsini beze haline getirene kadar devam edeceğim. Tüm hamuru yumurta büyüklüğünde beze haline getirdim. Bir tepsi aldım ve üstünü örttüm. Şimdi sırayla tek tek yufka şeklinde açacağım. Yufkaları açarken pişireceğimiz tavayı veya sacı göz önünde alarak büyüklüğünü ona göre açacağız. Biraz uğraştırıcı ama gerçekten herkesin yiyebildiği çok lezzetli börek. Ispanağı sevmeyenler pırasalı yapabilirler, patatesli yapabilirler, kıymalı yapabilirler, soğanlı yapabilirler, sade soğanlı, o da çok güzel oluyor. Ve peynirli yapabilirler. Buna benzer malzemelerden iç harcını hazırlayabilirsiniz. Yufkayı açtım ve bir tarafına ıspanağı yayıyorum. Şimdi ikiye katlıyorum. İkiye katladıktan sonra kenar kısımlarını önce
elimle kapatıyorum. Şimdi fazlalıklarını bu aparatla kesiyorum. Bardak altı tavayla da kesebilirsiniz veya hiç kesmeye de bilirsiniz. Şimdi tekrar bir tane daha göstereceğim. Sizin de bu tarifi mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Çok zor bir tarif değil. Zaten çoğu kişi benzer tarifleri yapıyor. Aynı şekilde ikinci bir böreği daha yapıyorum. Yine üzerine ıspanaktan koydum ve şimdi ikiye katlayacağım. İkiye katladıktan sonra önce elimle iyicene kenarlarına bastırıyorum. Sonra fazlalıklarını ruletle alıyorum. Kenarları daha düzgün gelsin diye. Pişireceğim tavayı ocağın üstüne aldım ve ısısını kontrol ediyorum. 2 taneyi aynı anda pişirecek şekilde tavaya aldım börekleri. Alt üstü çevirerek pişireceğim. Sıcak sıcak üzerine tereyağı sürüyorum. Sevmiyorsanız tereyağı sürmeyebilirsiniz. Ve böreğimiz pişti. Aynı şekilde tüm börekleri pişireceğim. Tüm börekleri pişirdim. Şimdi daha yakından size dokusunu göstereceğim. Ortadan kestim. Bu börekler çok eskiden günümüze kadar gelmiş. Çoğu yörelerde odun ateşinde saçta yapılıyor. Eğer öyle imkanınız varsa saçta daha lezzetli oluyor odun ateşinde. Çorba tarifimiz için yıkamış olduğum 3 parça tavuk etini tencerenin içine aldım. İçine bir adet soğan ekliyorum ve 5 diş sarımsak ekledim. Şimdi üstünü geçecek kadar üzerine su ekledim ve haşlaması için ocağa bırakıyorum. Tavuğumuz haşladı. Şimdi tavuk etlerini hemen suyun içinden alıyorum. Etleri aldıktan sonra suyunu süzüyorum. Ve şimdi tavuk etini kemik ve derilerinden ayıracağım. Eğer derisini seviyorsanız derisini kullanabilirsiniz. Ben hem kemiklerinden hem de derisinden ayıracağım. Eti deri ve kemiklerden sıyırdım. Şimdi çorbada kullanacak malzemeleri ocağın yanına alıyorum. Önce tencerenin içine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum.
Ve 1,5 yemek kaşığı un ekledim. Unu kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Ve şimdi rendelemiş olduğum 2 adet havuç ekledim. Havuçları biraz kavurduktan sonra şimdi içine tavuk suyunu ekliyorum. Karıştırarak un ve havuçları açacağım. Kalan suyun bir kısmını ekliyorum ve bir kısmını da bırakıyorum. İçine 1 adet limon sıkıyorum. Benim limon küçük olduğu için 1 adet sıkıyorum. Eğer büyükse yarım limon yeterli. Tuz, karabiber, toz biber ve kekik ekliyorum. Kalan suyun içine 1 kase soğuk su ekledim ve soğuk su ekledikten sonra 1 kase yoğurt ekliyorum. Ve şimdi 1 adet yumurta ekledim. Şimdi iyice çırpıyorum. Yoğurdun kesilmemesi için sürekli çorbayı karıştırarak yoğurt karışımını ekliyorum. Çok hızlı bir şekilde sürekli karıştırmak gerekir. Aksi takdirde yoğurt kesilir ve çorba güzel olmaz. Onun için sürekli karıştırıyorum kaynayana kadar. Şimdi içine tavuk etini ekliyorum. Gördüğünüz gibi hiç yoğurt kesilmedi. Bakın kaşıkta görünüyor. Hiç zerre kadar kesilmedi. Bir 10 dakika kadar kaynatıp ocaktan alacağım ve çorbayı ocaktan aldım. Çorbamız hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Çok lezzetli ve bol proteinli ve vitaminli bir çorba. Ve sıra geldi herkesin yapabileceği çok kolay tatlı tarifine. İçine 2,5 kahve fincanı toz şeker ekliyorum. Kullandığım kahve fincanı bu küçük kahve fincanı. Ve 2 kahve fincanı un ekliyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Ve 1 litre süt ekliyorum. 1 litre süt 5 su bardağına denk geliyor. Şimdi tüm malzemeleri iyice çırpıyorum. Hiç içinde topak kalmayacak şekilde. İyice çırptım ve şimdi ocağa götürüyorum. Bu şekilde dibi tutmasın diye sürekli karıştıracağım. Muhallebimiz kaynamaya başladı ve şimdi içine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağını da ekledikten sonra 5 dakika daha pişireceğim. Ben bu büyüklükte biraz büyük fincan kullanacağım. Şimdi bütün fincanları ıslatıyorum ki tatlı fincanlardan kolay bir şekilde çıksın diye sonra. Fincanları güzel bir şekilde ıslattım. Şimdi muhallebiyi fincanların içine dolduruyorum. Tam ağzına kadar doldurmaya gerek yok. Fincanları bu şekilde dolduracağım. Şimdi buzdolabında 2 saat bekleteceğim.
Ve arada 2 saat geçti. Şimdi kontrol ediyorum. Tatlımız fincanlardan kolay çıksın diye bu şekilde oynatıyorum önce. Hepsini aynı şekilde kenarlarını oynatıyorum. Bulamak için bir kasenin içine Hindistan cevizini aldım ve Hindistan cevizine buluyorum. Çok kolay bir tatlı. Eğer videomu beğenirseniz lütfen beğen butonuna basıp kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Eğer halen kanalıma abone değilseniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bütün tatlıları bu şekilde Hindistan cevizine bulandırdım. Üzerini isterseniz süsleyebilirsiniz, isterseniz süslemezsiniz. Size dokusunu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi lokum gibi bir tatlı. Çok kolay, çok lezzetli bir tatlı. Denemenizi tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.